Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Divapatik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte iki şiş dikişsiz çok güzel, çok hoş bir patik yapacağız. Ben patiğimde piyasada rahatlıkla bulabileceğiniz normal patiklik iplerden kullandım. Ana rengim krem, desenlerim içinde sarı, yeşil ve tarçın tercih ettim. Elinizde parça ipleriniz varsa onları da değerlendirebilirsiniz. İplerimi şöyle kenara kaldırıyorum. Şişlerim 3 numara hanımlar. Modelimiz de şöyle. Çok güzel, çok şık, çok hoş bir patik oldu. Böyle bot patik tarzında ayağı saran çok hoş bir model. Patiğimizin tabanı böyle. Topuğumuz. Modelimizin hiçbir yerinde dikişimiz yok. Baştan sona dikişsiz yaptım. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu hanımlar. Ben böyle patiğimin iç bölümüne 3 renk tercih ettim ama sizler 2 renkli de çalışabilirsiniz ya da daha fazla renk de kullanabilirsiniz. Patiğimize bilek bölümünden başlayacağız hanımlar, boğaz kısmından. Krem ipimiz ile şöyle ipimin ucunda bir miktar bir ip bıraktım. 51 ilmek atacağız. 51 ilmek. Şöyle ikinci ilmeğim. 3, 4, 5, 6. Bu şekilde 51 ilmek tamamlayalım gelelim. Evet hanımlar, 51 adet ilmeğimi attım geldim. Hemen şuraya bir düğüm atacağım. Şöyle. Daha küçük yapmak isteyenler, yani 35-36 gibi yapmak isteyenler buraya 47 ilmek atabilirler. Tek sayı olması önemli. Ben 40 numara 41 numara yapmak istiyorum diyenler de bu bölüme toplamda ben 51 ilmek olarak başladım. 55 ya da 57 ilmek olarak başlayabilirler. Şimdi geri dönüyorum. Patiğimizin boğaz kısmında 2 düz 2 ters lastik uygulaması yaptım. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra örmeden alıyorum. İlmeklerimi 2 düz 2 ilmek ters, 2 ilmek düz, 2 ilmek ters. Hemen lastik uygulamasına başladık. 2 tane düz örüyoruz, 2 tane ters. Bu lastikte ilk sıramız oluyor. Sıra sonuna kadar 2 düz 2 ters örelim gelelim. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm. Geri dönüyorum hanımlar. Lastikte şimdi ön yüzdeyiz. İkinci sıramızı yapacağız. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Şu başlangıç ipimiz eğer ki ön yüzdeyiz, sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Şimdi ön yüzde lastikte ikinci sıramız. İlmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Hemen yanında bir tersim var. Ters ördüm. Devamında 2 ilmek düzüm var. Düz örüyorum. 2 ters. İlmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. 2 düz 2 ters. Bu şekilde lastikte ikinci sıramız oluyor. 2 ters 2 düz. Sıra sonuna kadar öreceğiz. Ardından geri döneceğiz. Arka yüzde de yine aynı şekilde ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. 3 sıra olacak. Ön yüzde aynı işlemi yapacağız 4. Arka yüzde yapacağız 5. Toplamda 11 sıra öreceğiz hanımlar. Ben patiğimin şu boğaz kısmına 11 sıra lastik ördüm. Şimdi hep birlikte buraya 11 sıra lastiğimizi örelim gelelim. Evet hanımlar, 11 sıra lastiğimi ördüm geldim şu şekilde bilek bölümünü yaptık. Şimdi modele geçmeden önce şu anda ön yüzdeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Ön yüzde bu defa ilmeklerimin tamamını düz olarak örüyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilmekleri düz örelim gelelim. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm, geri dönüyorum hanımlar. Şimdi de arka yüzdeyim. Arka yüzde de kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İlmeklerimi sırasıyla ters olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi ters örelim gelelim. Evet hanımlar, arka yüzde ilmeklerimi ördüm. Bakın son bir ilmeğim kaldı. Bu aşamada ipimi kendime doğru alıyorum. Sonuncu ilmeğimi örmedim çünkü ön yüzde renk geçişi yapacağım için ilk ilmeğimi öreceğim. Patiğimizde hemen şu modelli bölüme başlayacağız hanımlar. Bu model bölümlerde renkli ipimizle haroşa örgü yapacağız. Ben örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Model ortadaki 3 ilmek üzerine kurulacak hanımlar. İlmek sayınız kaç olursa olsun. 3 ilmeği ayıracağız. Benim 51 ilmeğim vardı. 3 ilmek ortaya ayırınca geriye 48 ilmek kalıyor. 48'i de 2'ye bölünce yanlara 24 ilmek düşüyor. Farzı misal siz 55 ilmek attınız. Ortaya 3 ilmek ayırıyorsunuz. 55'ten 3'ü çıkarın. Geriye 52 kalır.
52 ilmeği de iki yana paylaştırınca kenarlara 26'şer ilmek düşer. Hesaplama böyle yapılıyor. Öncelikle benim 51 ilmeğim vardı. Kenara 24 ilmek haroşayı öreceğim. Ben haroşa örgüyü örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örerek elde ediyorum. Hemen ilk 2 ilmeğimi ördükten sonra sarı ipimin ucunu hemen düğümleyeceğim. Yeni eklediğimiz ipte düğüm atmayı unutmayalım. Hemen 2 tane sarı örmüştüm. Devam ediyorum. Kremim bekleyecek burada. Şu 3. ilmeğim. İpimin ucunda gizliyorum şu 4. 5, 6. Bu şekilde 24 ilmeğimi öreceğim haroşa. Şu 7. ilmeğim. 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ilmeğimi ördüm. Şimdi öndeki bir tane kremi örmeden sağ şişimi alıyorum. Ortadaki kremim. Bu ilmeğin bir ilmek altına girerek, bakın ilmeğin kendi içine değil, şöyle bir altına girerek buradan 7 ilmek çıkaracağım. Bakın bir ilmek çıkarttım. Bu ilmeği sol şişimden bırakmadım, duruyor. İpimi şişime doluyorum. Aynı yerden ikinci kez ipimi şişime doladım. 2 ilmek oldu. Aynı yere girerek bir ilmek daha çıkarttım. 3. İpimi şişime doluyorum. 4. Aynı yere tekrar girerek bir ilmek çıkarttım. 5. İpimi şişime doladım. 6 ve aynı yerden bir ilmek daha çıkarttım. 7. Şu ortadaki ilmeği şişimden bırakıyorum. Bir ilmekten 7 ilmek çıkarttık. Böylece 6 ilmek artış oldu. Zaten ilmeğin biri kendisiydi. 6 ilmek artışımız oldu. Yanındaki bir kremi örmeden alıyorum. Kalan 24 ilmeğimi haroşa yani düz olarak örüyorum hanımlar. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Ön yüzde modeli yaptık. Şimdi geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Arka yüzde haroşa örgü uygulaması yapacağız yine. Yani ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra bu kenardaki 24 ilmeğimi haroşa örüyorum. Yani o krem ilmeğime kadar olan ilmeklerimi haroşa örüyorum. Bakın krem ilmeğim var. Şimdi arka yüzdeyim. İpimi kendime doğru aldım. Krem ilmeğimi örmeden sağ şişimi alıyorum. Burada 7 ilmeğimiz vardı. 7 ilmeğimi sırasıyla düz yani haroşa örüyorum. Bakın şu ortadaki 3. ilmeğim. 4, 5, 6, 7. Hemen ipi kendime doğru alıp kremimi yine örmüyorum. Kalan 24 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum hanımlar. Böylece ilk modeli tamamladık. 51 ilmeğimiz vardı. 6 ilmek artış yaptık. 51'e 6 ekleyince ilmek sayımız 57 oldu. Son bir ilmeğim kaldı. İpimi kendime doğru alıyorum. Sonuncu ilmeğimi örmedim. Ön yüzde renk geçişi yapacağım. İlk modelimizi yaptık hanımlar. Şimdi krem ipimi elime alıyorum. Krem ipimizle artırma ya da eksiltme hiçbir şey yapmıyoruz. İlmeklerimizin tamamını sıra sonuna kadar düz olarak öreceğiz. Krem ipimizle ön yüzde düz, arka yüzde ters örgü uygulaması yaparken renkli iplerimizle de haroşa örgü uygulaması yapacağız. Gördüğünüz üzere ilmeklerimin tamamını ön yüzde düz olarak örüyorum şu anda. Şu kremimi de ördüm. Ortadaki 7 ilmeğim, artırma yaptığım 7 ilmeğimi de yine düz örüyorum. Bakın şeklimiz ördükçe ortaya çıkacak. Yanındaki kremimi de düz ördüm. Diğer ilmeklerimi de yine sıra sonuna kadar düz olarak örüyorum. Model aralarına böyle ön yüzde düz, arka yüzde ters krem ipimizle örüyoruz. Renkli iplerimizle de model kurulumu yapıyoruz. Artırmalarımız oluyor hanımlar. Bu şekilde. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi düz ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Arka yüzde de yine herhangi bir işlem yok. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimizi hanımlar şimdi de sıra sonuna kadar
yine krem ipimiz ile ters olarak örelim gelelim. Evet hanımlar, sıra sonuna kadar ördüm. Yine ipi kendime doğru alıyorum. Sonuncu ilmeğimi örmedim. Ön yüzde yine renk geçişi yapacağım çünkü. Bir diğer modelimde de yeşil ipimi kullanacağım. Sizler iki renkli olarak da devam edebilirsiniz. Şimdi ikinci modelimizi yapacağız hanımlar. Öncelikle ilk ilmeğimi örüyorum. Hemen yanına ikinci ilmeği de ördükten sonra buraya düğümümü atacağım. Şöyle 2 tane düğüm atıyorum. Sıkıca patiğimiz sökülmesin. Şimdi ikinci modeli yapacağız. Bu aşamada ilmekleri sayarak gitmeyeceğim hanımlar. Orta modeli nasıl denk getireceğiz sizlere birazdan söyleyeceğim detayı. İlmeklerimi şu anda örüyorum. Nereye kadar ördüğümü şimdi sizlere açıklayacağım. Bakın hiç saymıyorum ilmeklerimi. Bakın hanımlar, hemen şurada bir önceki modelimizde örmeden aldığımız krem ilmeğimiz. Buraya kadar ilmeklerimi ördüm. Bu krem ilmeğimi de örüyorum altta. Bir önceki sırada örmeden aldığım ilmeğimi de ördükten sonra yanına bir iki ilmek daha örüp yeni modelimi yapacağım. Model bitene kadar bu işlem böyle olacak. Bakın alttaki krem ilmeğim, örmeden aldığım krem ilmeğimi ördüm. Yanına 2 tane daha ilmek ördüm. Hemen yanındaki bir kremi örmeden alıyorum. Şimdi bu ortadaki ilmeğe yine artırmamızı yapacağız. Bakın ortadaki ilmeğimin şöyle bir ilmek altına, yani şuraya bakın. İlmeğin kendi içine değil, şu bir alta girerek 7 ilmek çıkaracağım. Bir ilmek çıkarttım. İpimi şişime doladım. 2 oldu. Aynı yere girip bir ilmek daha çıkarttım. 3. İpimi şişime doladım. 4. Bir ilmek daha çıkarttım. 5. İpimi şişime doladım. 6. Bir ilmek daha çıkarttım. 7. Sonra bu ilmeği sol şişimden bırakıyorum, krem ilmeği. Yanına bir ilmek krem örmeden aldım. Bakın hanımlar, hemen şuraya 2 ilmek ördüm. Bakın alttaki krem ilmeğim, örmeden aldığım krem ilmeğim, onu da örüyorum. Bu şekilde tam ortaya ikinci modelimizi kurmuş olduk. Devamındaki ilmeklerimi de yine haroşa, yani düz olarak örüyorum hanımlar. Bu şekilde hepsini öreceğim. Yeşille de yine haroşa yapıyoruz. Renkli iplerimizle haroşa örüyoruz. Geri döndüm. Arka yüzdeyim. Arka yüzde kenar ilmeğimi aldım. İlmeklerimi düz, yani haroşa öreceğim. Şu örmeden aldığım krem ilmeğime kadar olan ilmekleri haroşa, yani düz örüyorum. Bakın krem ilmeğime geldim. İpi kendime doğru aldım. Krem ilmeğimi yine örmeden sağ şişime alıyorum. Bir ilmekten 7 ilmek çıkartmıştık. Bunları da sırasıyla düz olarak örüyorum. Tekrar bu krem ilmeğimi de yine ipi kendime doğru aldım. Örmeden alıyorum. Kalan ilmeklerimi sıra sonuna kadar haroşa olarak öreceğim. İkinci modelimizi de bu şekilde yaptık. 6 ilmek daha arttı ilmek sayımız. Yani 57 ilmek vardı. 6 ilmek daha artınca bu sıramızda ilmek sayımız 63 oldu. İlk iki modelimizi bu şekilde yapmış olduk hanımlar. Son bir ilmeğim kaldı. İpimi kendime doğru alıp sonuncu ilmeğimi örmüyorum. İkinci modelimizi de yaptık. Şimdi tekrar model aralarına krem ipimiz kullanıyoruz. Şöyle krem ipimi aldım elime. Krem ipimizle herhangi bir model kurulumu falan hiçbir şey yok. Sıra sonuna kadar ön yüzdeyiz hanımlar. İlmeklerimizi düz olarak öreceğiz. Hiçbir işlem yapmıyoruz. Sadece düz örgü. Ardından tekrar geri döneceğiz. Arka yüzde de ilmeklerimizi ters olarak örelim. Ön yüzde buluşalım. Evet hanımlar, ön yüzde düz, arka yüzde ters ilmeklerimi bu şekilde 2 sıra ördüm geldim. Şimdi de 3. modelimizi yapacağız hanımlar. 3. modelimizde de tarçın rengi ipimi kullanacağım. Şöyle ipimi hazırlıyorum. Hemen tarçın rengi ipimi ekleyeceğim buraya. Şu kenara şöyle, şu birinci ilmeğim, şu da 2. Kenara 2 ilmeğimi ördükten sonra hemen tarçın ipimin ucunu kendine düğümlüyorum. Böyle.
Yine saymadan gidiyorum hanımlar. Ortadaki modelime kadar, bir önceki modelde örmeden aldığım krem ilmeğime kadar ilmeklerimi normal yine haroşa düz örüyorum. Bakın hanımlar, alttaki örmeden aldığım krem ilmeğim burada. Bunu örüyorum. Yanına 2 ilmek daha öreceğim. 1, 2. Model bitene kadar orta ilmeği bu şekilde bulacağız. Böylece her sırada ilmek saymak durumunda da kalmayacağız. Ardından hemen öndeki bir kremi örmeden alıyorum. Hemen yanındaki ilmeğe model kuracağım. Bu ilmeğin içine değil bir altına girerek bir ilmekten yine 7 ilmek çıkarıyorum. 2 oldu. 3, 4, 5, 6 ve aynı yere girerek bir ilmek daha çıkarttım, 7. Krem ilmeği şişimden bırakıyorum. Yanındaki bir kremi örmeden alıyorum ve kalan ilmeklerimi de yine tarçın rengi ipim ile haroşa olarak örüyorum. Böylece 6 ilmek daha arttı. 63 ilmeğimiz vardı. 69 ilmek oldu. Her artırmada ilmek sayısı 6'şar 6'şar artış gösteriyor hanımlar. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Tekrar geri dönüyorum. Yine arka yüzde de renkli ipimle haroşalarımı öreceğim. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra ilmeklerimi haroşa örüyorum. Bu orta artırmanın yanındaki bir krem ilmeğe kadar haroşa öreceğim. Bakın hanımlar, krem ilmeğime geldim. İpi kendime doğru alıyorum. Kremimi örmüyorum. Ortadaki 7 ilmeğimi düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. İpi yine kendime doğru aldım. Bu krem ilmeği yine örmüyorum. Kalan ilmeklerimi tamamen haroşa olarak örüyorum. 3. modelimizi de yaptık. Model bu şekilde devam ediyor hanımlar. Model aralarında da krem ipimiz ile ön yüzde düz, arka yüzde ters örerek bir sonraki modele geçiş yapıyoruz. Yine sonuncu ilmeğimi şöyle örmeden aldım. Evet hanımlar, gördüğünüz gibi ilk 3 modelimizi birlikte tamamladık. Şimdi yapacağımız işlem şu: krem ipimizi alacağız. Krem ipimizle ilmeklerin tamamını ön yüzde düz, arka yüzde ters örüp sonra bir diğer modele geçeceğiz. Ben şu şekilde, bakın, ilk 3 modeli zaten birlikte yaptık. Bir sonraki modelde yine 3 renk kullandığım için tekrar sarıya geçeceğim. Sonrasında yeşil, sonrasında tarçın, sonrasında sarı. Bu şekilde devam ettirdim modelimi. Ben bu patiğime, bakın, sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane model kurulumu yaptım. Model bitene kadar da hanımlar, 7 model olana kadar da şişimdeki ilmek sayım 93 oldu. 7. modelden sonra 93 oldu. Sizler daha büyük yapacağım diyorsanız buradaki ilmek sayısını da hanımlar, artırma sayısını da fazla olacak. Yani buraya 7 değil 8 tane model yapabilirsiniz. Böylece 6 ilmek daha artar, 99 ilmek olur. Ya da diyebilirsiniz ki ben 35-36 numara yapacağım. O zaman bir model eksik yapacaksınız. Yani 6 model. O zaman da ilmek sayınız 87 oluyor artırmanın sonunda. Sayılarını burada da böylece vermiş olayım sizlere. Dediğim gibi ben buraya 7 tane model yaptım. Şimdi hanımlar, toplamda modelimizi yapalım gelelim. En son modeli yaptıktan sonra yine krem ipimizle ön yüzde düz, arka yüzde ters 2 sıra örelim gelelim. Ardından tabanımıza birlikte başlayalım. Evet hanımlar, toplamda 7 tane modelimi yaptım. 7. modelimden sonra da ön yüzde düz, arka yüzde ters ilmeklerimi krem ipim ile ördüm. Tabana geçeceğiz fakat öncesinde buraya bir diş haroşa örmemiz gerekiyor. Ayrıca renkli iplerimi de kestim, uçlarını arkaya düğümledim, gizledim. Şimdi ön yüzdeyim, haroşa yapacağız hanımlar. İlmeklerimizin hepsini sıra sonuna kadar bu şekilde düz, yani haroşa olarak örelim gelelim. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm. Şimdi geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine ilmeklerimi sırası ile düz, yani haroşa öreceğim.
Böylece hanımlar ön yüze bir diş haroşa düşüyor. Bakın şu şekilde. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi ördüm. Böylece ön yüze krem ipimiz ile bir diş haroşamız düştü. Şimdi burundan başlayarak tabanımıza geçeceğiz hanımlar. Şişimde 93 ilmeğim vardı. 7 ilmek burun kısmına ayırınca geriye 86 ilmeğim kalıyor. 86 ilmeği de iki yana eşit paylaştırınca yanlara 43'er ilmek düşüyor. Tabanı böyle ayıracaksınız. Toplam ilmek sayısından 7'yi çıkaracağız. Buruna ayırdığımız ilmek sayısını. Kalan ilmekleri de 2'ye böleceğiz. Yanlardaki ilmek sayısını böylece bulmuş oluyoruz. Şimdi tabanımızı örebilmek için öncelikle bu ilk kenardaki 43 ilmeğimi öreceğim. Şu kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ve 43. Bu kenardaki 43 ilmeğimi ördüm. Hatta şu an bakın patiğimizin şeklini de size net göstereyim. Ortaya geldik. Bakın. Şeklimiz net. Görüntü şöyle. Düz şişte olunca ilmekler katlanıyor. Net görünmüyordu. Görüntümüz böyle oluyor. Gördüğünüz üzere. Şimdi 43 ilmeğimi ördüm. Ardından 7 ilmek de burun için öreceğim. 7 ilmek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saydığımız anda şu sol kenarda da 43 ilmeğimiz kalıyor. Ardından geri döndüm hanımlar. 7 ilmek ördükten sonra geri döndüm. Burada da yine haroşa yapacağız. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden alıyorum. İkinci ilmeğim 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 ilmek ördüm, tekrar geri dönüyorum. 7 ilmek ile burada bir diş haroşamız oluştu. Tabanda 13 ilmek olana kadar her seferinde yanlardan birer ilmek örerek ortaya ekleyeceğiz hanımlar. Yine ipim karşıda, ilkini örmeden aldım. 7 ilmeğimi örüyorum. 5, 6, 7. Şu kenardan bir ilmek örerek ortaya ekledim. Ortadaki ilmek sayımız 8 oldu. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilkini örmeden aldım. 8 ilmeğimi öreceğim. 4, 5, 6, 7, 8. Bir ilmek de şu kenardan örerek ortaya ekledim. Ortadaki ilmek sayım 9 oldu. Tekrar ipim karşıda, ilkini örmeden aldım. 9 ilmek öreceğim. 5, 6, 7, 8, 9. Bir ilmek de kenardan örerek ortaya ekledim. Ortada 10 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilkini örmeden aldım. 10 ilmeğimi öreceğim. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir ilmek de kenardan alarak onu da ördüm. Ortaya ekledim. Ortada 11 ilmek oldu. Tekrar geri döndüm. Yine ipim karşıda, ilkini örmeden alıyorum. 11 ilmeğimi öreceğim. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bir ilmek daha örerek ortaya ekledim. 12 oldu. Tekrar geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilkini örmeden aldım. Öncelikle 12 ilmeğimi öreceğim. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve bir ilmek de kenardan alarak ortaya ekledim. Ortada, tabanda 13 ilmeğimiz oldu bu şekilde. Artık 13 ilmek üzerinden taban kesimine geçeceğiz hanımlar. Bu aşamada yapacağımız işlem şu: tabanda 13 ilmeğimiz var. 12'sini öreceğiz. 13'te kesimi yapacağız. Yine ipimiz karşıda ve ilk ilmeği örmeden aldım. Şu ikinci ilmeğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13. ilmekte yandan da bir ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Kesimden sonra geri dönüyorum hanımlar. Yine ipim karşıda, ilkini örmeden aldım. Tekrar 12 ilmek öreceğim. 13. de kesimimi yapacağım. 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13. de yine kesimimi yaptım.
Tabanımız 13 ilmekle böyle örülüyor. Tekrar geri döndüm. İpim karşıda. İlk ilmeği örmeden aldım. 12 ilmek öreceğim. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13. ilmekte hemen yanındakini de alıyorum. Keserek örüyorum. Yeniden geri dönüyoruz. Aynı işlem devam ediyor. 12 ilmeğimi örüyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13. de kenardaki ilmeği de alıp ikisini kesiyorum. Tekrar geri döndük. 13 ilmek ile taban bu şekilde örülecek hanımlar. Biz bu kesme işlemine sağ ve sol şişimizde kenarlarda ikişer ilmek kalana kadar devam edeceğiz. Sağ ve sol şişte kenarlarda ikişer kalana kadar. Şimdi patiğimizin tabanını yanlarda ikişer ilmeğimiz kalana kadar örelim gelelim. Evet hanımlar, patiğimin tabanını ördüm geldim ve her iki şişimin kenarında da ikişer ilmeğim kaldı. Şimdi kesimime yine devam edeceğim. İpim karşıda, ilkini örmeden aldım. Yine 12 ilmeğimi öreceğim. Şu 5. ilmeğim 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13. ilmekte yanındakini de alıyorum. İkisini kestim. Şu kenarda bir ilmek kaldı. Şimdi geri dönüyorum. Yine ipim karşıda ve ilk ilmeği örmeden aldım. Hemen yanındaki bir ilmeği örüyorum. Ardından öndeki 2 ilmeğimi keserek ördüm. Burada bir kesim yaptım. Şimdi şu son 2 ilmek hariç şu taban bölümde son 4 kalana kadar ilmeklerimi öreceğim. Bakın son 4 ilmeğim kaldı. Yine öndeki 2 ilmeği kesiyorum. Yanındaki bir ilmeği düz ördüm. Sonuncu ilmeği örerken yanından da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Böylece kenarlarda birer ilmeğimiz kaldı. Şimdi tekrar ipim karşıda, ilkini örmeden aldım. Şişimde son 2 ilmek kalana kadar örüyorum. Artık kesilecek bir ilmek kaldı çünkü. Bu son 2 ilmeği şöyle kestim. Burada ilmeğimiz kalmadı. Şimdi geri dönüyorum. İpim karşıda, ilkini örmeden aldım. İkinciyi örüyorum. Öndeki 2 ilmeğimi kestim. Bu şekilde kesimimi yaptım. Şimdi şu son 1 ilmek hariç şurada son 4 kalana kadar örüyorum. Buradaki 2 ilmeği de kestim. Yanındaki bir ilmeği düz ördüm ve sonuncu ilmeği örerken yanındakini de alıp ikisini keserek örüyorum. Tekrar geri döndük. Baktığımızda burada 9 ilmeğimiz kaldı. Artık bu 9 ilmek ile patiğimizin arka bölümünü öreceğiz hanımlar. Yine haroşaya devam ediyoruz. Tekrar ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Son 2 ilmeğimi kesiyorum. Şişimde 8 ilmek kaldı. Bu aşamada hemen şuradaki ilk kenar ilmek yerine, bakın krem. Kenar ilmek yerine ilmeğin 2 kanadına birden girerek ilmek çıkarttım. Tekrar 9 ilmeğimiz oldu. Bu şekilde hem patiğimizin arkasını örmüş oluyoruz hem de arka bölüm şu kenarlara eklenmiş oluyor. İlmek çıkarttıktan sonra geri döndüm. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Yine son 2 ilmek kalana kadar örüyorum. Son 2 ilmeğimi kestim. Bu sağ kenarda ilmek çıkartmak için geri dönüyorum. Ön yüzde çıkaracağım. Öyle daha çok kolayıma gidiyor. Hemen şurada da krem kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkarttım. Diğer ilmeklerimi yine öreceğim. Son 2 ilmek kalana kadar. Bakın son 2 ilmeğim. İkisini keserek ördüm. Burada sarı kenar ilmek yerim var. Yine ilmeğin 2 kanadına birden girerek ilmek çıkarttım. Geri dönüyorum. Tekrar ipim karşıda, ilkini örmeden aldım. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Son 2 ilmeğimi yine bu şekilde kesiyorum. Ayrı hemen geri döndüm. Buradaki sarı kenar ilmek yerine yine karşıda sarıdan ilmek çıkartmıştım. Burada da sarıdan ilmek çıkarıyorum. İlmeğimi çıkarttım. Patiğimizin arkası böyle yapılıyor. Son 2 ilmek kalana kadar örüyoruz. Son 2 ilmeğimizi bu şekilde kesiyoruz ve sıradaki kenar ilmek yerine girerek ilmek çıkarıyoruz. Hanımlar, bu şekilde şu patiğimizin bilek bölümüne 2 düz 2 ters lastik uygulaması yapmıştık. Buraya gelene kadar haroşa örgü uygulaması yapacağız. Bu lastikli bölümlerde de yine lastik öreceğiz. Patiğimizin boğaz kısmında da model bütünlüğü sağlansın diye. Hemen şurada hanımlar, bakın sarıdan sonra bir tane daha kenar ilmek yeri var, krem. Bu krem yere gelene kadar, sarıdan sonraki krem dahil, buraya gelene kadar patiğimizin arka bölümünü haroşa olarak örelim gelelim. Sonrasında buluşalım. Lastik bölümü nasıl yapacağımızı da sizlere anlatacağım. Evet hanımlar, bu lastikli bölüme gelene kadar patiğimin arka bölümünü
haroşa ördüm geldim. Şimdi lastik yapacağız burada. En son şuradan ilmek çıkartmıştım. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Yanına bir ilmek ters ördüm. Devamında 2 düz, 2 ters. 2 düz öreceğim. Birini ördüm. İkinci düz örerken bakın sonraki ilmeğim kaldı. Düz denk geldiği için ikisini düzden keserek örüyorum ve yine bir sonraki kenar ilmek yerine girerek ilmek çıkarttım. Geri dönüyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Yanında 2 tersim var. Ters örüyorum. Bakın ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. 2 düz, 2 ters örüyorum. Son 2 ilmeğim düz denk geldi. Düzden keserek ördüm. Geri dönüyorum. Yine burada da sıradaki kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkarttım. İlmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Yine son 2 ilmek kalana kadar örüyoruz. Son 2 ilmeği kesip sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkarıyoruz. Bakın son bir düzü ördüm. Son 2 ilmeğimi düzden keserek örüyorum ve bir sonraki kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkartıyorum. Arka bölüm lastik olarak bu şekilde örülüyor. İlk ilmeğimi aldım. 2 ters, 2 düz, 2 ters ve son 2 ilmeğimi düzden keserek örüyorum. Geri döndüm ve sıradaki kenar ilmek yerine girerek ilmek çıkarıyorum. Bu şekilde hanımlar son kenar ilmek yerlerine gelene kadar, yani şuraya ve şuraya gelene kadar devam edeceğiz. Patiğimizin bu bölümünü de tamamlayalım gelelim. Evet hanımlar, son kenar ilmek yerlerine gelene kadar lastik bölümü de ördüm geldim. Artık ilmeklerimi kesiyorum. İkişer ikişer toplayarak kesme işlemini gerçekleştiriyorum. Son bir ilmeğim kaldı. Onu da kestim. Kenarda şöyle bir yüksek görüntü oluşmasın diye şöyle tığım ile burada hemen dibine batarak şöyle şuraya, burayı şöyle bir düzlüyorum. Bir tane de zincirimi çektim. İpimi kesiyorum. Başlangıç ipimiz buradaydı. Bitiş ipimiz burada. Aynı yerde buluştu iplerimiz. Şimdi bu iplerimizi güzelce arka ilmek aralarına girerek şöyle gizleyeceğim. Bu şekilde bir de zincir yöntemiyle uçlarımızı güzelce sıkılayalım. Zaten desen yaptığımız iplerimizin ucunu örerken gizlemiştik. Şöyle. Evet hanımlar, patiğimizi bitirdik. Görüntü itibariyle bakın patiğimiz şöyle. Haroşa örgü olduğu için gayet esnek, ayağı saran bir model oldu. Hemen patiğimi manken ayağıma da giydireceğim birlikte. Ayağımızda da görelim. Şöyle. Çok güzel, çok şık, kolay, kullanışlı bir patik oldu hanımlar. Ben çok beğenerek, çok severek yaptım. Umarım sizler de patiğinizi benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız. Yapacak olanlara da şimdiden kolay gelsin. Bakın boğaz kısmı gayet esnek, ayak rahat oluyor. Lastik olduğu için. Patiğimizin kenarları bu şekilde. Tabanımız. Patiğimizin arka kısmı. Görüntü itibariyle model bu. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.